Müslüman olmadan önce nasıl bir inancınız vardı? Budistim. Ne kadar biliyordum. Çok derin bilgi de yok. Annem babam Budist. Ondan dolayı Budist. Annem babam derdi ki sen mesela haksız ediyorsun. Sopaları örüp orduruyorsun. O zaman sen tekrar bu dünyaya gelirsin, sopa yersin. Biz böyle büyüdük. Ya o zaman tekrar bu dünyaya gelip yaşayacaksa cehenneme cennette ne işe yarayacak? Japonların bugüne kadar inandıklarından peki medet olmadığını anlayacaktır. Aşırı rahatlığın içinden insan inanılmaz boşluğa düşüyor. Ben yalnızım, kimsem yok. Bu duygu taşıyan çok insan var. Bu tamamen yani inancının olmadığından diye düşünüyorum. Mesela içkiyle dolduruyorlar, arkadaş ilişkiyle dolduruyorlar. Dolduramazsın yani. Bunlarla durmayacak diye bir gün geç kalmadan inşallah farkını alacaklar, bulacaklar. Çünkü ihtiyacı var. İhtiyacı var. Kur'an sesini merak ettim. Kur'an çok hoş geliyordu. Tabii ne dediğini, ne okuduğunu anlamıyorum ama bu sesinin tonu falan hiç duymamış. Böyle bir tatlı bir ses var. Çok güzel dedim. Ya herkesin gitmek istediği, görmek istediği Kabe gözümün önünde. Nasıl nimet, nasıl geldim dedim. Çok görkemliydi. Her yerden insanlar gelmiş. Kazan kaynıyor gibi çok kalabalıktı. Tavaf ettim. Hacer-i Aswad'a yaklaştım, öptüm. Allah'a şükür nasip oldu. İsmim Ayami, eşim Türk. Ürgüp'te 25 yıldır oturuyorum. Çocuklarım var, elhamdülillah. Aslen Japonya'dan geliyorsunuz. Evet, Türkiye'ye gelişiniz ne zaman? 1992 olmalı, evet. Eşimle tanıştım, ondan sonra evlendik, ondan dolayı buradayım. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Annem babam müzisyen, Japonya'daki geleneksel müziğinin ustalarıydı. Müzik ailede büyüdüm ama benim müzik ile pek alakam yoktu. Ben daha güzel sanat yönelik ilgim vardı. Ben sanat üniversiteye girdim, orada mimarlık okumuşum. Ondan sonra Türkiye'deki eski evlere çok merak ettim. Onun için geldim Türkiye'ye, tüm Türkiye'yi gezeyim diye gezdim. Gezerken Kapadokya tabii ki bu kaya evlere de merak ettim. Kapadokya gelişi buydu. O zaman eşime tanıştım. Aslen Müslüman bir aileden mi geldiniz? Yok orada Müslüman yok Japonya'da fazla. Ailem din konusunda ne diyelim, oradaki Japonya'daki din Budizm biliyorsunuz. Doğduğu zaman Budist olarak doğuyor, ondan sonra kendilerini Budist olarak biliyorlar. Ama çok inançya bağlı gibi de değil, hiç inanmıyor da değil. Türkiye'de Müslümanlığı ya da Müslüman ülkenin Müslümanlığıyla çok benzemez. Bunu anlatmak çok zor. Mesela gidip ibadethanede ibadet etmez. Ama yaşamanın her köşede Budizmin alışkanlıklar, adetler var. Ben onu görerek büyüdüm. Kendim Budist olarak biliyordum. Budizmin inanç ritüelleri, ibadetlerinden de biraz bahsedebilir misiniz? Çok karışık, çok dallanmış mezhep farklı görüşü var. Mesela mezheplerinden biri diyor ki günahsız olarak doğuyor. Dua okursa günahsız olarak ahirete gidebilir. Yaşayan mahlukatlara kötülük yapmayacak. Hepsinin canı var. Anasına babasına saygı. İyi bir şey söylüyor da tutarlı değil. Ya dediğim gibi yalan söylerse cehenneme gidecek. Yalan her kötülüğünün başlangıcı. Hırsızlıktan önce yalan geliyor. Yalan söylemeyen kişi hırsızlık yapmaz ki. Yani sıra yalandan sırayla gidiyor. Onun için ilk yalan söylerse artık bittin sen. Müslüman olmadan önce nasıl bir inancınız vardı? Budistim. Ne kadar biliyordum. Yani çok derin bilgi de yok. Annem babam Budist. Ondan dolayı Budist. İnanıyor muydu? Tabii cehenneme gidecek kötü bir şey yaparsa. İyi bir şey yaparsa belki cennetlik. Ama Budizmin içinde şu ahirete inancının içinde olmayan bir şey var. Reinkarnasyon. Bu dünya tekrar gelecek. Olur, tekrar gelecek. Ben böyle anneannem babaannem derdi ki sen mesela haksız ediyorsun. Sopaları örüp orduruyorsun. O zaman sen tekrar bu dünyaya gelirsin, sopa yersin. Biz böyle büyüdük. Ya o zaman tekrar bu dünyaya gelip yaşayacaksa cehenneme cennette ne işe yarayacak bu sefer? Şüphe düşüyor tabii insanın. Yani bu tutarsız çok o da. Ondan dolayı pek inanmıyordum. Ya zaman içinde bir şeyler olmuştur yani. İnsandan doğru olmayan fikriyle böyle karmanca bir inançya dönüşmüştür. Bu Budizm asıl Budizm değildir gibi düşüncem vardı. Tabii öyle olunca asıl ne inanmak lazım diye arada aklıma geliyor. Benim öğrencilik böyle geçti.
Aklıma geliyor ama cevap bulamayınca unutuyorsun. Hayatı devam. Yani 20 yaşına kadar böyle yaşadığını düşünüyorum. Sonrasında hayat çok yoğun. Hem çalışıyordum hem okuyordum. Seyahat da severdim. Avrupa'ya gezdim. Oradaki insanları gördüm. Hristiyanlar yaşamanı gördüm. Japonlardan biraz o yönden biraz düzgün olduğunu düşündüm. Kiliseye gidiyor. Kucaklaşıyorlar, birbirini seviyorlar. Fikrin ortasında din vardı, inancı vardı. Keşke Japonya'da böyle bir şey olsaymış, belki daha iyiydi gibisini düşünerek ülkeye dönüyor. Ondan sonra zaman geçti. O zamandan sonra 22 yaşında geldim Türkiye'ye. Sonra Müslümanlık serüveni başladı. Tabii görmüş mü ya? Hani televizyon değil, kitap değil, hani canlı gördüm. Vallahi içime böyle taş oturdu. Bilgim yok ama Kur'an sesini merak ettim. Kur'an çok hoş geliyordu. Tabii ne dediğini, ne okuduğunu anlamıyorum ama bu sesinin tonu falan hiç duymamış. Böyle bir tatlı bir ses var. Çok güzel dedim. Cami vesaire böyle İslamiyet'in yapıları var. Çok güzel, harika. Ona da benim merak çok sardı. Çevredeki insanlardan etkilendim gerçekten. Mesela İstanbul'daydım turist olarak. Gezerdim. Fotoğraf makine unuttum. Lokantanın masanın üstüne. Koyup gidiyormuşum. O zaman adam koşa koşa bana yetişiyor. Makine unuttun diye. Bana kızıyordu. Böyle sahibi çıkacaksın. Bir daha unutma diye. Teşekkür ettim. Ondan sonra dolmuş bineyim dedim. Durağa gittim. Bir tekerlekli arabayla böyle adam bekliyordu dolmuş. Merak ettim, Allah Allah bu adam. Yanında kimse yok, nasıl binecek? Geldi durmuş, o zaman sağdan soldan kim varsa adamın tekerlek arabası böyle kaldırıyor, bindiriyor. Çok normal yapıyordur bu insanlara böyle şey. Yani o duygulandım, hoşuma gitti. Yani bir tane iki tane değil, çok gördüm. Bir daha geleyim Türkiye'ye dedim. Sizi Müslüman olmaya götüren süreci anlatabilir misiniz? Zaten Müslümanlığı merak ediyordum. Televizyonlarda gösteriyordu belgesel. Müslüman ülkelerin hayatını, yaşamanı. Çok hoş gördüm. Ve Türkiye gezmek istemesinin sebebi de vardır bir parça böyle. Geldim, gezdim Türkiye'ye. Teyzeleri bana soru soruyor hani. Ben Japonca biliyorum, İngilizce biliyorum. Onlar Türkçeden başka bilmez. Böyle elle hareketleriyle böyle anlaşmaya çalışıyorduk. Teyzeleri soruyor ki kaç yaşındasın, ismin ne, nereden geldin, evli misin, bekar mısın, çocukların var mı? Ondan sonra Müslüman mısın diye soruyor. Hayır diyorum. O zaman teyzeler başlıyor ki dua etmeye. Ondan sonra sen bunu benim dediklerim tekrarla diye ısrarla kelimeleri hiç getirtmeye çalışıyorlar. Ben de bunun ne anlama geldiğini hiç bilmem zaten bilmezdim. Ama teyze kuramadım tamam diye söyledim. Yani bunun sadece bir yere değil, gitti her yerde böyle şey yaşamıştım. Herhalde bu insanlar Müslümanlığı çağırmaya çok düşkün yani kendi inançlara tamamen ait olduğu insanlar olduğunu düşündüm. Mesela Japonya'ya başka ülkeden, başka din inanan insanlar gelse de yapmaz Japonlar mesela. İlla ki Budist gibi böyle bir şey söylemez. Bana çok değişik geldi, çok yeni geldi. Hatta hoşlanmıştım ya. Ama ondan sonra hemen Müslüman olabilecek değil ya. Vakit geçti. Ondan sonra eşimle tanıştım, evleneyim derken benim Müslüman olmasını istedi tabii. Sen yani inansa da inanmasa da bir kere kabul et, ondan sonra yavaş yavaş fikir değişir dedi. Çok düşünmedim, tamam dedim. Ondan sonra sözde Müslümanlığı o zaman kabul etmiş oldu. Tabii eşim dediği gibi yavaş yavaş ben değiştim öğrendikçe. Komşulardan gördüm, iyi insanlar, yani güzel hayat. Ahirete inancı olsun, asla başkasının hakkı elleri uzatılmaz. Bu fikir çok içime düştü. Ondan dolayı yani bir gün böyle pat diye Müslüman olmadım. Yavaş yavaş, anlaya Müslümanlığı kazandığını inanıyorum. İnşallah böyledir. Kelime-i şehadet getirme anında hissiyatınızı bizimle paylaşır mısınız? Hiç anlamını bilmeden teyzelerinin ısrarıyla defalarca getirdim. İşte Müslüman olayım diye getirmedim. Teyzeleri kırmayayım dedim. Ondan sonra imam nikah getirmekten önce bunu söylemek lazım dedi eşim. Ben defalarca söyledim dedim. Yine tekrar söyleyeyim diye getirdim. Kur'an'ı okuduğunuz o ilk anı bizimle paylaşabilir misiniz? Ben çok okumak istemiştim, okuyamıyorum. Ne yaparım dedim. Çocuklarına Elifba kitap var ya, camilerde Kur'an'da. Bir bana hediye etti. Onunla başladım. Kolaymış dedim. İ, U, B, B, bu. Bir şey değil dedim. Birleştiriyorum, okuyamıyorum. Çalıştım. Ondan sonra televizyon kanalında sabah erkenden mukabele gösteriyordu. Takip etmeye çalıştım. Ondan sonra böyle olmayacak dedim. Kur'an kursuna gittim. Hocam sağ olsun öğretti bana. Japonya'dayken hani kıraat olarak değil, mesela belgeselde bir ülkenin ibadet sahnesini gösteriyordu. Onun sahne arkasında Kur'an okunuyordu. Onu duydum. Çok güzeldi. Müslüman olmadan önce
Tesettüre bakış açınız nasıldı? Şu anda nasıl? Böyle bir şey anlatayım. Yoldan gelirken bir teyze bana selam verdi. Başı açık, korsuz, böyle kısa pantolon giyer. Affedersin biraz görsel olarak güzel değil. Bir de teyze yani 60 yaş üstü. Gözüme çok battı o zaman. Bu artık Türkiye'de yaşıyordum. Müslüman olmuştum. Başı açıktım o zaman. Böyle gezmiyordum. Ama o teyze görünce böyle ya ben de böyle mi olacağım dedim. Böyle yaşlanmak olmaz dedim. Ondan sonra hemen başımı örtüp takmaya karar verdim. Daha düzgün görünüyor yani insanların böyle örtüp de beden göstere gezmemesi tabii doğrudur. Ama o düşünceye gelene kadar bayağı vakit zaman sürdü. Hani başörtü mesela ne olacak? İlk tesettüre girdiğinizde neler hissettiniz? Ya alışamadım açıkçası. Kötü değil tabii ama hiç giymedi uzun etek böyle başörtü. Bunun kendime nasıl yakıştıracağını bilemedim. Ama alışınca hani başörtüsüz dışarı çıkamaz oldum. Böyle aşinalık ile alakalı yani alışamadıkları biraz insan yapamıyor. 7 yıl sürdü örtü bilmesine. Ailemden hiç karşı çıkan olmadı. Anneannem biraz korktu ama o her şey korkardı zaten. Ben ne yapsam hayır diyordu. Onu geçtim ben. Ama babam sağ olsun yok sen yetişkin insansın seçimi sende dedi. O da duygunun içinde hissediyordu Japonya'nın inancı ile ilgili durumu iyi olmadığını. Yani inandığı bir şey varsa inanabilirsin gibisine bana benim sırtımı itti babam o zaman. İlk namazınızda neler hissettiniz? Namaza ne zaman başladınız? Ramazan ayıydı. Kayınvalidem evdeydi. Hadi anne namaz kılmayı göster de artık bahanem yok kılmamasını. Kırarım. Bana öğret dedim. Sağ olsun kayınvalidem öğretti. Daha sonra devam ediyoruz çok şükür. Secdeye varmak o kadar güzel ki. Kayınvalidem de yani çok sevindi benim dediğimi. İçten anlattı. Hadi bir daha, hadi bir daha diye. Her namazda beni çağırdı, beraber kırdık. İlk secde söylediniz. Orada neler hissettiniz? Ben bunun için buraya geldim gibi böyle duygu içime doğdu. Bu secde etmek için ben buraya geldim. Gezme hani turist olarak geldim ya ilk 90 yıllarda. İlk orucunuz veya ilk Ramazan ayınızda neler hissettiniz? Ben oruç erken başladım. Namazdan önce oruç başladım. Tutardım Ramazan ayında. Zor da değil yani. Zaten akşam yemeği yiyeceksin yani. 24 saat aç kalmıyorsun. Zor ibadet değil dedim. Hoş. Yani herkes tatlı telaşlanıyor akşama yaklaştı mıydı. Komşular koşa koşa eve gidiyor. Bugün ne yemek yapacaksın? Evinde ne var? Sana bunu getirdim. Afiyet olsun. İftarda beraber yiyin diye. Hani güzel, severdim. O komşuluk, iftarda birbirine yemek gönderme gibi adetler, alışkanlıklar kendi ülkenizde de Japonya'da da var mıydı? Eskiden vardı eskiden. Şimdi azaldı diyelim. Yani hiç yok demiyorum. Yaşama şekli yani buradaki büyük şehirde olduğu gibi orada da çok sert, hani soğuk komşuluk pek göremezsin orada. Ama burada çok canlı bunu gördüm. Herkes iyi, sağ olsunlar. Umre'ye gittiniz mi? Gittim çok şükür. Şimdi daha önce 2 kere gitti, beni götürmedi. Sıra sende dedi. Bilet her şey ayarladı. Git gel dedi. Teşekkür ettik. 21 günlük. İbadet ettim. Allah'a şükür geldik. Bir oda arkadaşım vardı. Bir 74 yaşında teyze. O da tek başıymış. Beraber Nurdağa çıktık. Teyze ne yapacaksın? Daha önce çıktıysa bir daha mı çıkacaksın dedi. Ben çıkarım diyor. Nasıl çıkacaksın? Merak etme ben çıkarım diyor. Tamam o zaman dedik. Beraber gittik. Teyze benim korum da. Öyle asılıyor. Ben çeke götürüyorum. Teyze iyi misin? Şekeri düştü mü? Şekeri vereyim diyor. Ben iyiyim diyor. İyi değil, bayılacak kadın. Ama nasıl çıktıysa çıktık. Güneş doğmadan orada namaz kıldık. Pilavhanenin içinde. Teyze iyi misin? İyiyim Allah'a şükür diyor. Allah beni çıkarttı diyor. He dedim ben. Güzel günler yani. Unutamayacak anı. Hala görüşüyoruz. Bugün de konuştum. Cuma diye telefon açtım. Nasılsın iyisin diye dedim. Yine gideriz diyor. Tamam dedim. Yine mi Nurdağa çıkacaksın dedim. Evet diyor. Peki Kabe'yi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Ya herkesin gitmek istediği Kabe, görmek istediği Kabe gözümün önünde. Nasıl nimet, nasıl geldim dedi. Çok görkemliydi. Dünyanın her yerden insanlar gelmiş, böyle ibadet ediyor. Kazan kaynıyor gibi çok kalabalıktı. Tavaf ettim, Hacer-i Aswad'a yaklaştım, öptüm. İmam Makam İbrahim'de namazını kıldım. Allah'a şükür nasip oldu. Müslüman olduktan sonra ne tür zorluklarla karşılaştınız? Varsa zorluk, Müslümanlıkla alakası yok. Normal yaşantıyla alakası. Ama 2 sene önce Japonya'ya gitmişim. Annem hastaydı.
kanser son sahada yaşayamayacak. Yanında durayım diye gittim. O zaman mesela çok yakın olduğunu inandığı yani babamla pek anlaşamadım. O ağrı geldi. Babam benim Müslümanlığı seçmesi, ibadet etmesi, hatta eşimle evlenmesi konusunda hiç karşıma çıkmadı. Bildiğini yap. Yani sen bilirsin, bildiğini yap. Ben karşı değilim diyen biriydi. O zaman gençti herhalde babam ama yaşlandıkça biraz Japonların böyle hazır kalp için böyle giriyor. O zaman siz böyle Müslümanlar böyledir, şöyledir diye. Yani biri de bilmediği söylemeye başlıyor. Bu aslında kendi fikri falan değil. Oradaki Japonların genel Müslümanlar bakışı, Müslümanları böyle tanıyor. Çok katıdır. Kadınlara değer vermez. Çok çocuk, fakir gibi. Yani böyle ön yargı var ya her yerde. Aynı onlarda da var. Yani onun kalbinin içinden baban belki çıkamıyor. Böyle değil derse ben de biraz üzülüyorum ama anlatmaya kalkarsa belki 5 sene 10 sene sürecek. Baba gel Türkiye'ye, yaşlandın, tek başına ne yapacaksın? Belki burada Ürgüp'teki, Türkiye'deki insanları görürse ısınırsın. Senin Müslümanlara bir şekilde yargılanıyorsun da o tümden yanlış de diyebilir diye düşündüm de. İnşallah bakarım getireceğim babam. 2 sene önce annenin yanına gittiğinizde hastaydı. Evet. Uzun bir süreç miydi bu kanser süreci? Hayır, pankreas kanser olduğu için bölündüğü zaman, fark ettiği zaman artık bitmiş oluyor. Ameliyat etmiş oldu, ameliyat başarılı geçti de ondan sonra tedavi peki vücudu kabul etmedi. 6 ay içerisinde vefat etmiş oldu ameliyattan sonra. 3 ay müsaade var benim. Gittim, annem yatıyor. Ben baktım, konuştum, görüştük, şakalaştık. Ondan sonra bilet 5 gün sonra yanacak. Gidiş zaman geldi derken annem vefat etti. Vefat etti, bir gün sonra hani cenaze töreni yapılıyor odada, gömülüyor. Ondan sonra bir gün boş gün. Ertesi gün uçağa bindim geldim. Böyle işte ben 2,5 ay annem bakmış oldum orada. Çok şükür yani bakabildim. Kendini Budist olarak biliyor ama ne inandığını tam olarak bilmiyor. Çünkü o Budizm denen inanç denemiyor. Felsefe yakın bir şey. Öldükten sonra nereye gider, nasıl olur? Bunlar çok karışık anlatıyor. Derken insan ne inandığını bile anlamıyor, anlatamıyor. Kısaca çok bir şey inanmıyordu. Japonya'daki kültür ile İslam ahlakı arasında nasıl bir benzerlik var? Hak meselesi, bir de temizlik, bir de yalan en kötü suçtur. Orada da cehennemelik diye ben öğrendim, büyüdüm. Yalan söyleyenler cehenneme gider. Böyle kerpetem var ya, dili böyle sokerler yani yalan söylediği için. Yani anneannemden, babaannemden böyle öğrendim ben. Ya bu Japonlar çok yalan söylemez belki bundan. Ön yargı çok büyük. Mesela Japon turist geliyor Türkiye'ye, İstanbul'a. Camiye giriyor, kimse ibadet etmiyor diyor. Ya babacığım bu camide böyle ibadet saat diye bir şey var. Onun dışında pek namaz kılmaz zaten. Desem de anlamaz yani. Onlar namaz kılmıyorlar de. İnandık mı biraz devam eder. Öyle bir huyu da var maalesef. Bir de alkol yasak var ya. Alkol çok pek sever Japonlar. Alkolsüz bir toplantı yapılmıyor. Hayatın en büyük dostu olarak düşünüyorum maalesef. İçemiyorsa neden inanıyor? İslam'ın Japonya'daki geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sayısı bilmiyorum ama Müslüman çoğalacak diye düşünüyorum. Çünkü artık şimdi Japonların bugüne kadar inandıklarından pek medet olmadığını anlayacaktır. Çünkü Japonya'da çok intihar ediyorlar. İntihar çok. Hayatı bir gün zenginsin, elinde her şey var ama o aşırı rahatlığın içinden insan inanılmaz boşluğa düşüyor. Ben yalnızım, kimsem yok. Var da ne olacak? Benimle ilgilenmiyor. Ben bugüne kadar ne yaptım, boşuna yaşadım. Bu duygu taşıyan çok insan var. Gerçekten bu insanlar kurtulması gerekiyor. Yani Allah büyüktür, bulurlar ve gelirler. Ben öyle inanıyorum. Çünkü ihtiyacı var. O boşluk illaki dolmak istenecek yani. Tabii ya mesela içkiyle dolduruyorlar, arkadaş ilişkiyle dolduruyorlar. Dolduramazsın yani. Bunlarla durmayacak de bir gün geç kalmadan inşallah farkını alacaklar, bulacaklar. Japonya'da refah seviyesi yüksek olmasına rağmen depresyon oranları fazla. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani mesela gül çiçeği kesiyorsun, aradan suyun içine koyuyorsun. Görünüş güzel ama kuruyacak yani, solacak, dökülecek, bitecek yani. Çünkü kökü yok. Kökü olmayan güzelliği hiç güzellik değil. Bir günlük, en fazla 3 günlük. Refah seviyesi yüksek olması tabii çalışmış ama ne için çalışmış? Çabalamış, ne için çabalamış? Madde zenginliği yaptılar böyle, inşa ettiler, doldurdular. Ama sen
Yarın öleceksin, yarın bir gün. Götüremezsin ki, nereye götüreceksin, ne için yaptın? Yani bunun ilk farkın aldığı zaman işte dediğim gibi boşluğa düşüyor insan. Peki benim ayağı nereye basmalı diye, nereye basacağını bilmiyor bu sefer. Yani İslam'ı kelime bilmediği için birisi ala ala gelir diye ben onu düşünüyorum. İslam'ın Japonya'da çözüm getirebileceği 3 büyük problem sayabilir misiniz? Problemi çok ya. Yaşamanın sebebini bulur belki. Ne için dünyaya geldi, ne yapmalı. Ondan sonra her şey peşinden geleceğini düşünüyorum. En büyük sebep bu. Ne için yaşadığını bilmiyorlar. İlgisizlik böyle. Başkasının hayatına hiç karışmaz. Hiç yere giremiyor. Eskiden Japonya çok sıcakkanlı insanlar doluydu. Mesela Türkiye'nin komşuluk gibi, yani komşu açken uyumazdı. Onun hepsi kaybetti maalesef. O tekrar bu tür güzelliği geri alabilir inşallah. Bir empati yoksunluğu var yani. Çünkü gerek yok. Sen yürüyemezse de belediye geliyor. Otobüs tekerlekli arabayla rahatlıkla binebiliyor böyle. Otobüsün merdiven kısmından böyle forklift'te bir iniyor. Araba koyabiliyor, kaldırıyor, bindiriyor. Sokakın her yeri lamba. Bir engelli tek baş rahatlıkla gezebiliyor. Bu tamam güzelliktir. Güzelliktir ama bu varken kimse eli uzatmaz oldu. Depresyon hastalığı yakalanan insan var, genç olsun, yaşlı olsun. Onlar da kendi hayal ettiği hayat eline geçiremeyince insan ilişkisi gibi arkadaşlık bulamayınca kendi kendini hasta ediyorlar. Benim çok arkadaş bu durumda. Yani yardım etmeye çalıştım ama olmuyor. Yani benim yetersizliğidir, yani yardım edemedim. Benimle konuştukça kötü oluyordu bu arkadaş mesela. Daha da mutsuz oluyordu. Konuşmayayım dedim. Konuşmadım. Mesela çok iyi lise bitirmiş. Ondan sonra o lise arkadaşları en iyi üniversiteye gitmişler hepsi. Ama benim arkadaş giremedi. Benim okula geldi. Bu yeterince kötü kalmış arkadaşım için. Yani herkes düşman, herkes bana gülüyor. Böyle ruhu duruma girdi. Yok öyle bir şey. Senin için burada uygunsa sen burada okuyacaksın dedim. Mezun oldu. Ondan sonra da arkadaş milletvekili oluyor ya şirket kuruyor. Bir şekilde hayat kazanmış gibi görünüyor. Ama ben yapamadım. Onlar benden yüksek, ben onlardan aşağı. Kendini böyle etiketlemeye çalışıyorlar. Ya tamamen dünya hayatın başarıyla alakalı. Manevi olarak bir başarı söz konusu olmuyor. Benim manevim yüksek, mutluyum. Böyle bir fikir oluşmuyor. Bu tamamen yani inancının olmadığından diye düşünüyorum. İçine kapanıyor. Yani böyle fiziksel olarak zarar vermiyor ama içine kapanıyor. Kimseyle görüşmüyor gibi. Hastalanıyor, hastaneye bağımlı oluyor. Oradan ilaç alacağım, şuradan ilaç alacağım. Ya yeterince zararlı yani bu. Ben abla. İslamiyet'i henüz bulamamış. Ama bu videoya denk gelen insanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında çok önemli şey bu. Çünkü Japonlar kafir mi olur bu durumda? Hiçbir şey inkar etmedi. Çünkü bir şey bilmiyor. Ne inkar etsin değil mi? Peygamber Efendimiz tanımadığı sürece sana cennet yok. Böyle bir diyorsunuz ya böyle. Tanımaz. Kimse götürmedi ki İslamiyet. Bunu yani ne olur birisi götürün de anlat, tanıt. Doğru şekilde bile. Müslümanların görüntü televizyon kanalına götürüyor, gösteriyor. Yani evde 35 tane çocuk, 4 tane eşi, fakir, yiyecek bir şey yok. Ayaklar çıplak, temizlik yok. Yani bunu gördükten sonra Müslümanlar böyle düşünecek yani. Bilmiyor. Böyle görüntü İslamiyet'te çok alakalı olmadığı bir şekilde götürüp göstermek lazım. Mümkünse gelsin yaşasın burada. Bana nasip olduğu gibi. Ben geldim yaşadım, ondan dolayı çok sevdim. Orada bilemezdim gelmezse. Yani bunu sadece nasip olarak düşünürse olmuyor. Sadece bana piyango vurdu. Benim düşüneyim ya, öyle olmaması lazım. Hayalhanem hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Dün bir teyzenin video gönderdiniz ya. Cristiano Ronaldo'yla beraber çekimi yapan teyze var. Daha önce televizyonda izledim ben. Haberde paylaşırdı. Televizyon haberde. Duruyordum. Bu insanlar mı dedim. Çok mutlu oldum. Ellerinize sağlık. Çok güzel program yapıyorsunuz. Allah kolaylığını versin. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar.
İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.